Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane savaş başlangıç videosu atmıştım. Savaş yaklaşık şu an saate baktığımızda 18:43 oyun saatiyle 20 saat kadar falan sürdü. Barış sağlandı. Savaş bitti yani şu an arkadaşlar. Gerçekten bayağı çekişmeli bir savaş oldu. Neredeyse bütün serverda savaştık, öyle söyleyeyim, bütün krallıkla. Zaten balinaları vardı. Sizlere bahsetmiştim. Eğer raporlar duruyorsa birkaç tane mesela bakalım. Bozgunlar da olabilir, galibiyetler de olabilir. Onun karakterlerini görebilirsek göstereyim. Mesela bir tane bu şekilde bir arkadaşla kapışmışız. T5 okçuları varmış karşı tarafın. Ben de mızrakçı. Daha çok kayıp vermiş. Bu kayıp dediği ölen asker. Bunlar yaralılar. İyileştirebiliyorsunuz. Karakterleri de bunlar. Bir de burada çarpışmışım. Birkaç birlik varmış. O yüzden tek bir raporda bunlar. Bunlarla aynı anda savaşmışım. Sonra bu arkadaşla savaşmışız. Bu yine okçu, zaten asker sayım bakın azalmış. Burada bir grupla savaşmışım. Bunlar bayağı kayıp vermiş. Hep benden fazla vermişler. Zaten erdemlerde daha fazla. Sonra yarım birlikle bu arkadaşla kapışmışız. Sonra bu arkadaşla tekrar kapışmışız. Evet. Bu balinaları bu arada arkadaşlar. Balina bu. Bizim krallıktaki. Bakayım onun ekibi görünüyor mu? Evet. Balina'ya biraz bakalım mesela. Bu ana ekibi bile değil. Gerçekten ev parası demiştim. Hiç şüpheniz olmasın. Bir ev bir araba parası da olabilir. Oyundaki bütün paketleri almış. Bütün karakterlerini fulllemiş paralı olan. Filipin bile 3. yıldızı getirmiş. Sun Tzu'yu 5 yapmış. Eşyalar zaten hep altın. Bunları yapmak da çok zor bu arada. Altınları geliştirmek de zor. Bu dediğim gibi ana ekibi bile değil bu arkadaşın. Üstüne bütün şeyler 40 yetenekler. Bunları da yıldızlamış. Yani gördüğünüz gibi ikişer tane şu ikisine basmış. Buna da birer tane basmış ki bu bir yıldızı yapmak sanırım 20 parşömen istiyordu. Altın parşömen efsanevi. 2 yıldız 50, 3 100'dü galiba ya da 50-100 şeklindeydi. Tam hatırlamıyorum şu an. Ezbere konuşuyorum, o yüzden yanlış olabilir. Yanlışsa zaten bakarız. Şimdi bende de parşömen var ama etkinliği bekliyorum basmak için. Bu ana ordusu bile değil. Bakayım başka ordusu görünüyor mu? Benim farmcılarımı kesmiş. Toplama garnizonlarına gitmiş. 42 milyon gücü var ama gitmiş işte toplama ekibimi öldürmüş. Bir yandan Oto kabilelere karşı savaşta, o yüzden sürekli gelen kutusuna mesaj düşüyor, yenileniyor. Buradan tekli savaşları yapmıştık. Aynı şekilde ben de mesela toplamadaki bir adamı saldırmışım. 4 askerim ölmüş. 440'tan fazla ölmüş onu da. Birkaç rapor gösteriyorum sizlere. Hani krallıktaki karakterler neler var, kimler neler geliştirmiş, hangi eşyaları gitmiş görebilirim diye. Gerçekten güzel bir savaştı. Richard'ımın şurada bir bakın yıldızı eksik üçleyemedim daha. O biraz üzdü beni. Bayağı çekişmeli bir savaştı. Gördüğünüz gibi bayağı kayıplar, hasarlar var. Mesela bir tane diğer balinanın da Hannibal'ı şeyi falan full 5 yıldız. Justinian de 5 yıldız galiba. Bayağı fulllemişler. Çok fazla balina var. Her krallıkta bu kadar olmuyor. Şansa bizde hepsi toplanmış. Gerçekten. Yine biriyle kapışmışız. Karşı taraf daha çok zayiat vermiş.
500 asker kaybetmişim. Birine 55 asker kaybetmiş. Burada 386'ya 809 ben daha fazla kaybetmişim. Yine bir ekiple kapışmışız. Bakayım burada kimle? Burada da usta mızrakçı. 5. seviye mızrakçılarla kapışmışım. Yine karşı taraf daha çok kaybetmiş benden. Bayağı asker kaybettim bu arada ama tabii benden bu kadar gittiyse karşı taraftan gördüğünüz gibi hep daha fazla gitti. O yüzden içim rahat. Karşına hep daha fazla yemeye çalıştım. Bak bu mesela benden daha fazla yemiş. Askerim azalmış. Bu gelmiş. Full şeyle vurmuş. Ona rağmen biraz daha fazla kayıp yani. 120 civarı fazla kayıp vermişim. Yine aynı şekilde T5 bu da. Yine aynı. Ya bu arkadaşın da güzel ordusu. Hannibal'ı full. Evet, diğer bir tane de bu. Bu balina bile değil, öyle söyleyeyim. Bununla mesela bayağı kapıştık. Kafa kafaya gidiyoruz da. Şöyle düşünün. Ben mızrakçıyım. Adam süvari. Yani ben counter'ıyım. Gerçi askerim de kalmamış burada. 42 bin tane askerim kalmış. Adamda 88 bin tane asker var. İşte bizdeki cesaret. Ona rağmen 42 bin askerle iyi hasar çıkmışız. Neredeyse benim de ana ordum olsaymış, yaralı olmasaymış bende. Ben alanda çok fazla savaş verdim. İşte atıyorum şunu kestim, buna geçtim gibi olduğu için yarım ordum çok oldu. Mesela Hannibal'ı full yıldız yapmış, maxlamış. Justinian 3 yıldızı geçmiş. Ahsoka'sı da var. Ahsoka'yı almak da zor biliyorsunuz. Bunu 2 yıldız yapmış yani almış. Üstünde ikilemiş. Hepsini de altın yapmış ve 30-30, 40-30. Ve bunları da birer yıldız basmış. Tabii böyle anlatıyorum. Biz de boş değiliz. Benim de Richard'ım ne alemde mesela. Benim ekibi de göstereyim. Benim de 20, 30, 40, 40. Aslında 40, 40. Benimki de fenaymış. Ben de ikiledim. Dediğim gibi. Burada parşömenler basmanız gerekiyor işte. Ne kadardı bunun parşömen şeyi acaba? Galiba şu an 100 istiyordu. Basmak için. Neyse. Onun dışında taşlar var yine. Bunların içinde. Ben de yıldızlarını verdim. Can bonusu arttırıyor mesela. Burada öldürme oranı da artıyor. Bu bir taş daha ekleyebilirim ama elimde düzgün taş yok işin gerçeği. Bunu fulllemeye çalışıyorum. Bu ne demek? Bir yandan bunlardan da bahsedeyim ufak ufak sizlere. Karşı taraftaki askerlerin yaralıya düşmesini engelliyor. Direkt öldürüyor. Yani adam iyileştiremiyor. Direkt kayıp veriyor. Bayağı etkili, iyi bir savaş için çok iyi. Gerçekten özellik. Bilginiz olsun. Leonidas'ımda çok yok. Ben Richard'a ağırlık verdim. Bunu bayağı geliştirdim gördüğünüz gibi. Zaten şu ikisi 40. Barbaros'ta ayaklık bile takmadım. Ama bunun da skill'lere birer şey verdim. Aslında var elimde parşömen de etkinliği bekliyorum. Etkinlikte basmak bence daha önemli. Mesela burada yine karışık birim türü. Yine birden fazla ekip 45 kayıp vermişim. Karşı taraf 1324 ölü vermiş. Bende 45 ölü var. Yaralım 302. Karşı taraf 8833 yaralı. Artı hafif yaralısı da 34.000. Kaynakta yine yakalamışım birini. Onunki de böyle karşı taraf. Tırt biraz bu. Yine aynı şekilde yakaladıklarımdan. Uyursan ölürsün arkadaş. Yani savaşın şeyi budur. Az önceki arkadaşla yine kapışmışız. Yine eksik ordum. Tabii ben bir yandan kesiyorum gördüğünüz gibi hepsi peş peşe bunların. Ama yine daha az bir kayıp vermişim. Karışık birim türü bakın. 2 tane. Karşımda 2 tane ordu varmış. Onlar daha fazla kayıp vermiş. Daha fazla yaralı vermiş. Daha fazla erdem almışım. Bu arkadaş ve şu Sezar'lı arkadaş da yine bu Hannibal'lı arkadaş var. Bu zaten göstermiştim. Bayağı güçlü. Bu tırt. Zaten bunda pek bir şey kaybetmemişim ama ikisiyle aynı anda kapıştığım için tabi bana iki birliğe tek kişi kafa atmak biraz daha zahmetli oluyor.
O yüzden bu biraz daha nimetlenmiş yine benden. Bir 100 asker, 90 asker daha fazla kaybetmişim buna göre. Ama tabii genele göre baktığımızda 1000 asker fazla öldürmüşüm. Yine aynı şekilde kapışmışım. Dediğim gibi çok savaştım. Bu arkadaşın da böyle. O da çok şey değil. Ama bakın yine 40.000 askerle, 41.000 askerle 80.000 askere yine vurmuşum yani. Savaş böyle oluyor. Keyfi oyunun bence böyle çıkıyor. Şimdi tam orduyla vurmuşum. Bu zaten mefta olmuş. Bu benim counter'ım. Ama yine vurmuşuz buna. Zaten bunun askeri azmış mesela. Bunda asker yok. Çok az. O yüzden mahvolmuş. Hiçbir şey kalmamış geriye. Yine bir üçlü ekip var. 3400 askerleri, hatta 3500 diyebiliriz, ölmüş. Benden 727 gitmiş. Neymiş rakiplerimiz? Richard Leonidas. Aynı benim komp ama daha zayıfı. Diğerini kimmiş? Bu tırt zaten. Bunu saymıyorum bile. Asker de çok yokmuş. Ama tabii yine iki ekip olduğu için daha avantajlar. Bir de bu alttaki kılıççı Counter. Yine ordum azaldığı için sürekli kapışıyoruz. Yani kaleye geri çekmiyorum. Mümkün olduğunca alabildiğimi alıyorum. Böyle ölmeden işte atıyorum 10.000 asker kalınca, 12.000 asker kalınca kaleye çekiyorum. Aklınızda olsun, Richard zaten ne kadar az asker kalırsa o kadar güçleniyor. Gördüğünüz gibi hani kolay kolay da şey olmuyor. Bu da biraz tırt. Yakalamışım yine birini. İndirmişim. Counter'ım benim aslında ama yakaladığımı bırakmayacaksın. Aynı şekilde. Bu arkadaşı da indirmişiz. Bu bayağı kayıp vermiş. 2K asker ölmüş. Basmakta kolay gelsin. Bu arkadaş da aynı. 1200-1300 asker kaybetmiş. Geçmiş olsun. Bu az kaybetmiş. Bunun askeri de azmış zaten. Bir askerim ölmüş. 4 askerim ölmüş. Yani sürekli bir savaştaydık. Yakaladığımızı kestik. Keyifli bir savaştı. İşin gerçeği. Ben bayağı keyif aldım. Çok keyif verdim toplamda. Çünkü çok fazla savaş yaptım. Aralıksız herhalde 13-14 saat savaşmışımdır. Keyifli oldu. Burada askerim kalmamış. 40.000 askerle 82.600 askere kafa atmışım. Ve attığım da yani hani güçlü bir karşı takım. Hatta benimkilerden yıldızı daha fazla. Ama ona rağmen kafa kafaya çıkmışız. Yani 40.000 askerle 2 katı askere bayağı ciddi hasar vermişim. Benden 950 ölü var. Karşı tarafta 820 ölü var. Yani neredeyse hiç fark yok. Kafa kafaya çıkmışız. Bakayım başka neler vardı. Güzel şeyler varsa sizlerle paylaşayım. Bu arada gözetlemede şöyle de göstereyim size. O arkadaşın kalesini. Mesela bir tanesininki böyle. Miyamoto'su. Miyamoto fullleyen çok fazla var. Yani dediğim gibi orada para veren çok fazla kişi var. Bu balinanın kalesinde de tam 1.4 milyon asker var arkadaşlar. Mesela bu arkadaş da her şeyi fulllemiş. Bu da Korelilerden bayağı para yatıran bir arkadaş. Gördüğünüz gibi Richard full, Miyamoto full, Leonidas full. Altın yüzük var. Yüzük bize geleli daha bir hafta oldu olmadı. Anında altın yapmışlar zaten. Mor da yapmış. Bu arada skill'lerini de üçlemiş zaten.
Fulllemek zaten biliyorsunuz ne kadar maliyeti oldu. Miyamoto'yu da biliyorsunuz ne kadar maliyeti oldu. Leonidas'ta zaten, Richard'da zaten çark komutanı. Ne kadar para yatırmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu da Balina'nın iç kalesi. Asker sayısı görüyorsunuz. 1.332.491. Mulan'ı altın yüzüğü basmış tabi. Diğer gösterdiğim o hani full yıldızlı olanlar yan ordularıydı. Ana ordusu Miyamoto ile Mulan'ı kullanıyor genelde. Ama her şey var. Bütün karakterler var kendisinde. Hepsi de 5 yıldız bu arada. 27 seviye yüzük yapmış. Altın takmış mesela. Zor. Bunlar da zor bu arada. Atilla da çark komutanı biliyorsunuz. Bunu da 3 şey yapmış. Buna da altın yıldızlar düzeltiyorum. Adını unuttum şu anda. Siz anladınız. Buraya taktığı, teçhizatlarına taktığı işte ne dendiğini unuttum. Gerçekten yoruldum saatlerdir aralıksız savaşmaktan. Bunları bulmak da yapmak da çok zor. Ama bu arkadaş oyundaki her şeyi satın almış. Yani gerçekten eksiksiz. Çıkan her şeyi satın almış. Çok sağlam para yatırmış. Bunun dışında mesela başka neler vardı? Bir yandan vurduğu için kabileleri Şükran Gün etkinliği devam ediyor. Onları alıyorum, topluyorum. Başka. Keşke burada da şey olsaydı, filtreleme falan. Aklıma bunlar geldi. Az çok gösterdim zaten bizim balinayı. Bizim balinanın da şöyle gücünü göstereyim. Oyunun çok ilerisinde 41,5 milyon gücü var. İkinci adam 14.7. Aynı zaten. Bu da Koreli. Aynı ittifaktalar aslında. Bizle savaşmak için bu ittifaka, WoW ittifakında toplandılar. Zaten ilk 10 oradaydı. Bu arkadaş çıkmış yine herhalde geri dönecek. Gördüğünüz gibi en güçlü ilk 10 hep Kore. Bu Gano bizden de. Ama o da ekibimizde değildi. Yine kendi ekibinden dışarıdan öyle bir izleyici, katılımcıydı. Ellerine sağlık Gano. İzlersen sana teşekkürlerimi iletiyorum. Sen de çok güzel savaştın. Güzel bir savaş oldu gerçekten. Mancınıklar olsun, dışarıda kesmeler olsun. Keyifliydi. Bakın burada kapıştık. Zaten gece burada başlatmıştım. Bazı kalelerimiz hala burada. Bayağı eğlenceliydi. Dip dibe kapıştık. Her yerde savaştık. Bir burada savaştık. Bir gittik bu Hisar'da savaştık. Burada kale kalmış zaten doğru düzgün. Herkes boşaltmış. Güzeldi yani. Yorucuydu ama keyifliydi. Şimdi etkinliğe de dönelim. Biraz ona da bakalım. Ondan da bahsedeyim Şükran Günü'nden. Etkinliğe çok ben de bakamadım. Ada taktiklerine de devam ettiremedim. Bayağıdır 4 gündür falan ilerlemiyorum. Kaçıncılığa düştüm acaba? 59. kalmışım. Hastane yaralılarımızı hemen iyileştirelim. Askerlerimizi toplayalım. Şu anda mesela şey de var. Biliyorsunuz burada ekibe destek oluyorsunuz. Malzeme cephe refakati. Burada taşırken size işte malzemeler ve zaman ödülü veriyor. Bunu daha başlamadım. Herkes başladı ufak ufak.
Birime eğitmeye zaten 30.000 çok rahat yaptık savaşta olduğumuz için. Bunun sıralama ödülü ne acaba? Ha, bunlardan da. Doğru. Gördüğünüz gibi mesela burada da bakın kendini belli etmiş arkadaş. 3 milyon puan yapmış. Sürekli asker basmış. Yani en yakın ikinci. Bu da bizim ekipte Kanuni. Aradaki farka bakın. İttifak Görkemi etkinliğimiz devam ediyor. Burada mümkün olduğunca puanlı şeyleri seçmeye çalışın. Bundan zaten bahsetmiştim. Tekrardan hatırlatma yapayım. Burada 5 tane gördüğünüz etkinlik boyunca 2 gün boyunca 5 hak olarak düşünmeyin. Her gün yenileniyor. O yüzden rahat rahat 5 hakkınızı da kullanın. Mutlaka ve mutlaka kullanın. Çünkü buranın da ödülleri iyi. Ben mesela savaştan dolayı hiç ağırlık veremedim, bakamadım. Geri düştüm. 45. olmuşum. İttifakımız ama 1. Bayağı bir farklı. Ama kişiselde 44.lüğe düşmüşüm. Şimdi bunu yapacağım. Araştırma tamamlayacağım. Burada mesela gün sonu geldi. Bir tane hakkınız kaldı. Elinizde de hiç yüksek puanı kalmadı. Seçin, yani en azından bitsin. Puan puandır. Mecbur. Yenilenmeden onu kullanmış olun. Çarkımızda Richard var. Bunu üçlemek istiyorum. 126 kez çevirmişim şimdiye kadar. 3. yıldıza çok az kaldı. İnşallah onu halledeceğiz. Savaşçı denemesi bende bitti. Yapmıştım. Bunda da hani seçiyorsunuz zorluğu, acemisini. Buradan birden başlıyor. Uzun sürüyor bu biraz. İşin gerçeği. Ben sıkılıyorum yaparken. Çünkü kolay bir etkinlik bence. Desteksiz 50'ye kadar ben kesiyorum. Tabi zorluğu arttıkça buradan 2, 3, 4, 5 açıldıkça daha zorlaşacak. Ama bende açık değildi. O yüzden bundan başladım. Bunun da ödülleri güzel. Efsanevi beceri perşomeni gerçekten çok önemli. İyi bir ödül. Bulmak da zor. Almak isterseniz de imparatorluk parasıyla da pahalı bir şey. Malzeme ödülünü mutlaka çıkartabildiğiniz kadar üst seviyedekini çıkartmaya çalışın. Çünkü hızlandırma olaraktan gerçekten çok işinize yarıyor. Ben asker hızlandırmayı fark etmeden buradan 700 dakika, 750 dakika kazanıyorum. Şu an bunu da 2-3 gündür yapmadım. 43.lüğe kadar düşmüşüm. Açılmış yani ileri seviyeler. Ben en son bıraktığımda son seviye 69'du. Günlerdir yapmamışım. Turva kargaşasını az önce yaptık. O sırada videoyu alamadım ama daha önce bahsetmiştim sizlere. Bunun dışında bahsedeceğimiz bir şey yok. Evet, dönelim kalemize. Kaynaklarımız azaldı. Hatta ne kadar kalmış bir bakalım. Şuradan bakayım direkt. Bayağı bir harcadım aslında ama yine de iyi durumda. Hızlandırmamız, iyileştirme çok harcamama rağmen 9 gün diyebiliriz buna. Savaş dediğim gibi kıran kırana geçti. İki tarafta çok iyiydi. Güzeldi. Dünya sohbetinde zaten bu konuşuluyor. Bazı tabi olumsuz konuşmalar da olabilir. Hepsini okumadım. Ama eğlenceliydi. Kısaca taktik verecek olursam sizlere, mümkün olduğunca kasaba merkezinizi hızlı geliştirmeye odaklanın. Kasaba merkezi önemli. Ne kadar hızlı geliştirirseniz daha sonrasında diğer şeylere zaten odaklanabilirsiniz. Elçiliği mutlaka geliştirin. Mesela bu savaşta çok çok önem taşıyan bir şey. Şöyle yola çıkalım. Bizim bir arkadaşın kalesine içtima açtılar. Mesela toplu saldıracaklar. Kapasitesi 300 binde. 300 bin asker atabildik sadece. Yani mümkün olduğunca yüksek tutun bunu.
300 bin çok az bir sayı. Çünkü içtima açlıklarında 1 milyon, 2 milyon asker giriyor. Savaş salonu keza aynı şekilde önemli. İçtima açacaksınız. Seferberlik kapasitesi düşük kalıyor. Bunu mümkün olduğunca yukarıya çıkartın. Tabii karşıda 30 seviye kale olduğu için 2 milyona kadar çıkabiliyor onlar. Ama önceliğiniz her zaman kasaba merkezi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük burada bırakayım. Zaten 25 dakika olmuş video. Çok da uzatmayayım. Canınız sıkılmasın. Buraya kadar dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum, like, abone olursanız özellikle çok sevinirim. Çünkü bakıyorum 200 izlenme var ama abone sayısı 70. Sizlerden abone olmanızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için.